Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle dünyanın en gizemli yapılarını keşfedeceğiz. Hazır mısınız? İnsanlık tarihi boyunca hem çok güzel hem de çok gizemli yapılar inşa etmiş. Piramitlerden tapınaklara, antik şehirlerden devasa taş yapılara kadar bu yapılar bugün bile bizi şaşırtmaya devam ediyor. Peki ama nasıl? Binlerce yıl önce, bugünkü teknolojimiz olmadan insanlar bu yapıları nasıl inşa ettiler? İşte bu sorunun cevabını ararken, İnsan zekasının sınırlarını da keşfedeceğiz. Hazırsanız gelin, dünyanın dört bir yanına dağılmış bu gizemli yapıları birlikte keşfedelim ve tarihin sırlarını öğrenelim. İlk durağımız, Türkiye'de, Şanlıurfa'da bulunan Göbekli Tepe. Burası insanlık tarihini değiştiren bir keşif. Neden mi? Çünkü Göbekli Tepe, bildiğimiz en eski tapınak. Milattan önce 9600 yılına kadar uzanan bu yapı, insanlar daha yerleşik hayata geçmeden avcı toplayıcı topluluklar tarafından inşa edilmiş. Düşünsenize, daha çanak çömlek yapmayı bile bilmeyen insanlar, tonlarca ağırlıktaki taşları nasıl şekillendirip bu kadar büyük bir yapı inşa etmişler. İşte gizem burada başlıyor. Göbekli Tepe'deki T şeklindeki sütunlar ve üzerlerindeki hayvan figürleri, bize o dönemde yaşayan insanların inançları ve dünyayı nasıl gördükleri hakkında ipuçları veriyor. Ama bu ipuçları daha çok soruyu da beraberinde getiriyor. Peki bu yapı ne için inşa edilmişti? Buraya gelen insanlar neler yapıyordu? Ve en önemlisi Göbekli Tepe neden ve nasıl terk edildi? İşte bu sorular, arkeologları ve tarihçileri hala düşündürüyor. Göbekli Tepe, insanlık tarihinin en büyük gizemlerinden birini saklıyor. Belki bir gün bu gizem çözülecek ve insanlık tarihini yeniden yazmamız gerekecek. Ancak o güne kadar Göbekli Tepe'nin gizemi ziyaretçilerini büyülemeye devam edecek. Şimdi sırada İngiltere'nin gizemli yapılarından biri olan Stonehenge var. Yemyeşil Salisbury Ovası'nda yükselen bu devasa taşlar binlerce yıldır insanları büyülüyor. Peki ama bu taşlar buraya nasıl geldi? Ve en önemlisi, amaçları neydi? Stonehenge'in M.Ö. 3000 ile 2000 yılları arasında inşa edildiği tahmin ediliyor. Yani piramitlerden bile eski. Düşünsenize, o zamanlar İngiltere'de yaşayan insanlar tekerleği bile icat etmemişlerdi. Peki ama o zaman bu devasa taşları nasıl taşıyıp bu kadar düzgün bir şekilde yerleştirdiler? İşte bu soru yüzyıllardır tarihçileri ve arkeologları meşgul ediyor. Kimileri Stonehenge'in bir tapınak olduğunu düşünüyor. Kimileri ise bir gözlemevi olduğunu iddia ediyor. Hatta kimileri bu gizemli yapının uzaylılar tarafından inşa edildiğine bile inanıyor. Tabii ki bu teorilerin hiçbiri henüz kanıtlanamadı. Stonehenge'in gizemi hala çözülemedi. Ancak bu gizemli yapı her yıl binlerce turisti kendine çekmeye devam ediyor. Ve şimdi dünyanın en ünlü ve en gizemli yapılarına doğru yolculuğumuza devam ediyoruz. Mısır piramitleri. Giza platosunda yükselen bu devasa yapılar, binlerce yıldır insanları hayranlık ve merak içinde bırakıyor. Piramitler sadece mimarileriyle değil, aynı zamanda nasıl inşa edildikleriyle de büyük bir gizem barındırıyor. Düşünsenize, 4500 yıl önce Mısırlılar, milyonlarca ton ağırlığındaki taş blokları nasıl taşıyıp bu kadar düzgün bir şekilde bir araya getirdiler. Üstelik o zamanlar vinçler, iş makineleri veya bilgisayarlar yoktu. Peki, ama o zaman bu muazzam yapılar nasıl inşa edildi? İşte bu soru, yüzyıllardır bilim insanlarını, tarihçileri ve arkeologları meşgul ediyor. Bazı teorilere göre, Mısırlılar piramitleri inşa etmek için rampalar, kaldıraçlar ve silindirler kullandılar. Ancak bu teoriler bile piramitlerin inşa sürecindeki tüm gizemleri açıklayamıyor. Piramitlerin içindeki gizli odalar, geçitler ve semboller de ayrı bir merak konusu. Bazı araştırmacılar, piramitlerin sadece mezar olmadığını, aynı zamanda birer bilgi hazinesi olduğunu iddia ediyor. Onlara göre piramitlerin içinde gizlenmiş bilgiler, insanlığın kayıp tarihine ışık tutabilir. Mısır piramitleri, insanlığın en büyük gizemlerinden birini temsil ediyor. Şimdi ise Peru'nun An Dağları'nın zirvesinde yer alan gizemli bir İnka şehri olan Machu Picchu'ya doğru yolculuk ediyoruz. Yaşlı zirve anlamına gelen Machu Picchu, 15. yüzyılda inşa edilmiş,
ve İspanyol istilasından sonra yüzyıllarca unutulmuş. Ta ki 1911 yılında Amerikalı tarihçi Hiram Bingham tarafından yeniden keşfedilene kadar. Deniz seviyesinden 2430 metre yükseklikte yer alan Machu Picchu, dik kayalıkların arasına kurulmuş ve üç tarafı uçurumlarla çevrili. Şehrin bulunduğu yer ve ulaşımın zorluğu, Machu Picchu'nun gizemini daha da artırıyor. Peki ama İnkalar bu kadar zorlu bir coğrafyada nasıl böyle büyük ve etkileyici bir şehir inşa etmeyi başardılar? Machu Picchu'nun neden inşa edildiği de hala tam olarak bilinmiyor. Bazı araştırmacılar buranın İnka İmparatorluğu'nun hükümdarı Pachacuti için inşa edilmiş bir yazlık saray olduğunu düşünüyor. Bazıları ise buranın dini bir merkez veya bir gözlemevi olduğunu iddia ediyor. Hatta kimileri Machu Picchu'nun uzaylılar tarafından inşa edildiğine bile inanıyor. Machu Picchu'nun en çarpıcı özelliklerinden biri de taş işçiliğinin mükemmelliği. Şehrin inşa edildiği taş bloklar o kadar düzgün ve sıkı bir şekilde bir araya getirilmiş ki aralarına bir kağıt parçası bile sokmak imkansız. Üstelik bu taş bloklar herhangi bir harç veya bağlayıcı malzeme kullanılmadan bir araya getirilmiş. Şimdi ise rotamızı Güneydoğu Asya'ya, Kamboçya'ya çeviriyoruz. Hedefimiz dünyanın en büyük dini yapısı olan Angkor Wat. 1. yüzyılda Khmer İmparatorluğu tarafından inşa edilen bu muazzam tapınak kompleksi, Hinduizmin kozmolojisini yansıtıyor ve insan eliyle yaratılmış en etkileyici yapıtlardan biri olarak kabul ediliyor. Angkor Wat sadece büyüklüğüyle değil, aynı zamanda mimarisi, heykelleri ve kabartmalarıyla da hayranlık uyandırıyor. Tapınağın 5 kulesi, Hindu mitolojisindeki Meru Dağı'nı temsil ediyor ve çevresindeki hendek de dünyayı çevreleyen kozmik okyanusu simgeliyor. Tapınağın duvarlarını süsleyen kabartmalar ise, Hindu epikleri Ramayana ve Mahabharata'dan sahneler ve Khmer İmparatorluğu'nun günlük yaşamından kesitler sunuyor. Angkor Wat'ın inşa edilmesi için 300.000 işçi ve 6.000 filin 30 yıldan fazla bir süre çalıştığı tahmin ediliyor. Tapınağın inşasında 5 milyon tondan fazla taş kullanılmış ve bu taşlar 40 kilometre uzaklıktaki bir taş ocağından getirilmiş. Peki ama Khmerler o dönemde böylesine büyük taşları nasıl taşıyıp bu kadar düzgün bir şekilde bir araya getirdiler? Angkor Wat'ın inşa tekniği de en az tapınağın kendisi kadar etkileyici. Khmer mimarları taş blokları birbirine bağlamak için herhangi bir harç veya bağlayıcı malzeme kullanmamışlar. Bunun yerine taşları o kadar düzgün bir şekilde kesip biçimlendirmişler ki taşlar kendi ağırlıklarıyla birbirine tutunuyor. Ve son olarak Peru'nun kurak Nazca Çölü'ne gidiyoruz. Burada dünyanın en büyük gizemlerinden birini barındıran bir başka inanılmaz yapıt bizi bekliyor. Nazca çizgileri. Bu devasa çizimler, Maine 500 ile Meniseti 500 yılları arasında Nazca kültürüne mensup insanlar tarafından yaratılmış. Ancak bu çizimleri bu kadar gizemli kılan şey, sadece büyüklükleri değil, aynı zamanda amaçları. Nazca çizgileri, maymun, örümcek, kertenkele, balık ve çiçek gibi çeşitli hayvan ve bitki figürlerinin yanı sıra geometrik şekiller ve düz çizgilerden oluşuyor. Bu çizimler o kadar büyük ki sadece havadan bakıldığında tamamen görülebiliyor. Bazı çizgiler kilometrelerce uzunluğunda ve yüzlerce metre genişliğinde. Peki ama Nazca halkı bu devasa çizimleri nasıl yarattı ve amaçları neydi? Bu sorular yüzyıllardır bilim insanlarını ve araştırmacıları meşgul ediyor. Bazı teorilere göre Nazca çizgileri, su kaynaklarının yerini gösteren bir tür harita olarak kullanılıyordu. Diğer bir teoriye göre ise bu çizgiler dini törenlerde kullanılıyordu ve tanrılara adanmıştı. Hatta kimileri Nazca çizgilerinin uzaylılar için bir tür mesaj olduğunu bile iddia ediyor. Ancak henüz hiçbir teori Nazca çizgilerinin gizemini tam olarak çözebilmiş değil. Bu gizemli çizimler, bize geçmişin kültürlerinin hayal gücünün ve yaratıcılığının sınırlarını hatırlatıyor. Aynı zamanda evrende yalnız olup olmadığımızı ve insanlığın yerini sorgulamamıza neden oluyor. Evet, dünyanın dört bir yanından gizemli yapıları ve anıtları keşfettik birlikte. Her biri kendi döneminden izler taşıyan, insan zekasının ve yaratıcılığının sınırlarını zorlayan bu yapılar,
Bize geçmişin bilgeliğini ve gizemini hatırlıyor. Peki siz bu yapılardan hangisini en ilginç buldunuz? Hangi gizem sizi daha çok meraklandırdı? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Ve eğer siz de benim gibi tarihin ve gizemin peşinden koşmayı seviyorsanız, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü daha keşfedecek çok gizem, çözecek çok bilmece var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.